Mert bir zamanlar Aslı ile paylaştığı odasının yatağında uzanıyordu. Aklında karısı değil, bugün kollarında bayılan ve bir türlü uyanmayan sevdiği kadın Sermina vardı. Sermina'ya ne olmuştu, ona aniden bayılmıştı. Kendilerini bilmediği bir hastalığı mı vardı? Bütün gün içinden çıkamadığı bu soruları Sermina'nın babasına da sormuştu. Murat Bey Sermina hakkında kötü hiçbir şey dememişti. Bu için rahatlasa da şimdi burada değil de kendi evinde oluşu onu rahatsız ediyordu. Sermina'nın hep yanında, konakta olmasını istiyordu. Ervah Mert'in odasına geldiğinde onu yatakta uzanırken buldu. Ona bu gece korku dolu anlar yaşatacaktı. Sermina için yaptığı planları bozmasına izin vermeyecekti. Bu büyü ne olursa olsun Emine'ye ulaşmalı ve Sermina kendisinin olmalıydı. Yavaş yavaş Mert'e yaklaşan Ervah tıpkı avına yaklaşan bir aslan gibiydi. O uzun ve sivri tırnaklı yara bere içindeki grimsi ellerini Mert'in göğsüne bastırıp o büyülü kelimeleri söylemeye başladı. Kul hendazillezi fania ya insan. Ervah'ın okuduğu büyülü sözlerle Mert ne olduğunu anlayamadan üzerine çöken ağırlık ile kapattı gözlerini. Bilmiyordu ki büyük bir azaba doğru gidiyordu ruhu. Bilmiyordu ki bu geceden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Mert'ten. Gözlerime çöken ağırlığa inat yavaşça açtım. Gökyüzü zifiri karanlıktı. Yıldızlar var ile yok arasıydı. Uzandığım çimenlerin üzerinden yavaşça kalkmaya başladım. Yürütüğü kadar hafifti bedenim. Etrafıma baktığımda belli belirsiz ağaçlar ve kıpkırmızı bir nehir karşıladı beni. Nehirin suyuna yansıyan kırmızılığın ne olduğunu anlamak için başımı yeniden gökyüzüne kaldırdığımda gözlerim dehşetle açıldı. Korku tüm bedenimi ele geçirdi. Karşımda kanlarla bezenmiş kıpkırmızı bir dolunay tüm korkunçluğuyla gözlerimin önündeydi. Korkuyla koşmaya başladım. Nerede olduğumu, nereye gittiğimi bilmeden. Tek istediğim şey bir an önce buradan uzaklaşıp gitmekti. Hiçbir yere gidemezsin Mert, benden kaçamazsın. Duyduğum korkunç ses tüm bedenimi titretirken benimle kimin konuştuğunu görebilmek için aniden durup etrafımda 2 tur döndüm ama kimseyi göremedim. Sen ahmak, o kadar acizsin ki Mert, ne kadar dönersen dön beni göremezsin. Kimsin sen? Neredeysen çık dışarıya. Karşına çıksam ne değişecek Mert? Senin gibi korkak bir insanoğlu bana ne yapabilir ki? Bu sözler ile aklım ile duygularım birbirine girmişti. Benimle konuşan her neyse, insan değilse neydi? Ona bu soruyu sormaktansa kaçıp gitmek daha mantıklıydı. Ayaklarımı zorla hareket ettirirken içimde kalan son güçle koşmaya başladım. O güç öylesine güçlüydü ki bedenim sanki süzülüyordu yeryüzünde. Buradan ancak tek bir şart ile çıkarsın Mert. Sermina'yı bir daha görmeyeceksin. Onunla bir daha yan yana gelmeyeceksin. O korkunç sesin söyledikleri kalbimi delip geçmişti sanki. Sermina'sız bir hayat düşünemezdim. Onsuz yapamazdım. Onu deli gibi seviyorken bu çok zordu. Buradan elbet bir şekilde çıkacağım ve Sermina'yı asla bırakmayacağım, anladın mı beni? Sana yapacağım şeyden sonra buradan gidebilecek misin göreceğiz Mert. Sermina'ya er ya da geç senin değil benim olacak. Kulak zarımı yırtarcasına bir tiz ses yankılandı ve görünmeyen bir el saçlarımdan çekip beni hızla yere düşürdü. Canım acısa da dayanabilirdim yaptıklarına. Sermina için dayanmalıydım da. Anlamıştım. Benim kalbimin de kaderimin de esas sahibi oydu. Yerde sürüklenerek nehire doğru gitmeye başladım. Her ne yapıyorsam nafileydi. O görünmez elden bir türlü kurtulamıyordum ama dayanmalıydım. Bırak beni. Neyin? Bırak beni. Nesin sen? Kimsin? Sorularımı ard arda sorarken duyduğum kahkahalar ile burada 2 kişi olmadığımızı anladım. Bizim ne olduğumuzu inan bilmek istemezsin Mert. Allah belanızı versin. Senin Allah'ın sadece sana bela verir Mert. Belki de çoktan verdi. Senin en büyük belan ben olacağım. O korkunç ses bunları söylerken görünmez el benim nehir kıyısına getirip havaya kaldırdı. Bu nasıl olmuştu hiçbir fikrim yoktu. Uzaktan hiçbir sıcaklık hissedilmese de şimdi vücudumun her yerinde ter damlaları nehire damlıyordu. Suyu gittikçe sıcaklaşan nehirin üzerinde gezinirken bu sıcaklığa daha fazla dayanamayıp bağırmaya başladım. Ne yapacaksınız bana? Duyulan güçlü bir kahkahanın ardından o korkunç ses konuşmaya başladı. Birazdan öğreneceksin Mert. Ayaklarını nehirin içine sokun ve ben diyene kadar çıkarmayın. Daha ne olduğunu anlamadan yavaşça alçalmaya başladım. Ayaklarım nehirdeki kaynar suyun içine girdiğinde acıdan çığlıklarım yankılanıyordu dört bir yanda. Ayaklarım yavaş yavaş eriyordu. İlk önce derim, ardından etlerim ve en sonunda kemiklerim. Hepsini hissediyordum. Canımdan can alıyorlardı sanki ama ne yaparlarsa yapsınlar pes etmeyecektim. Allah'ım yardım et diye dua etmeye başladım. Neden daha önce aklıma dua etmek gelmemişti ki? Sakın aklından geçeni yapayım deme sen ahmak. Bu sözler üzerine ilk önce mesmeye çektim ve hemen ardından Felak, Nas ve Ayetel Kürsü dualarını okumaya başladım. Duaları okumayı bitirir bitirmez etrafımda çığlık sesleri yükselmeye başladı. Beni taşıyan görünmez el veya eller aniden saçlarımı bırakınca hızla nehrin içine düştüm.
Acıdan çığlık atmak için ağzımı istemsiz açtığımda bedenimi eriten su ağzımdan içeriye girdi. Sonrasını hatırlamam imkansızdı. Acının en uç noktasında savruluyordum. Ben sevdam için, Selmina için ölüyordum. Mert yatağından çığlık atarak uyandı. Her yeri kan ter içinde kalmıştı. Elinin tersiyle alnındaki teri silerken bir yandan da korkuyla etrafına bakınıyordu. Allah'ım sen yardım et ya Rabbim. Nasıl bir kabustu böyle. Ne kadar gerçekçiydi. Sen büyüksün Allah'ım. Ne olur hayırlara vesile olsun diye dua ederek yan tarafına duran sürahideki suyu bardağını doldurup bir dikişte içti. Bardağı titreyen elinden düşürmemek için komodinin üzerine koyduktan sonra geri yatağına uzandı. Yatak örtüsünün üzerine örteceği esnada ayaklarının acısıyla hızla yerinden doğruldu. Komodinin üzerinde abajurun ışığını biraz daha açıp ayaklarına baktığında gördüğü manzara karşısında şok olmuştu. Ayaklarının yüzeyi kıpkırmızı yaralar ile bezenmişti. Küçük küçük kan pıhtıları yaraların arasında sızıyordu. Allah kahretsin, nasıl oldu bu yaralar? Annemlere ne diyeceğim ben? Kendi kendine söylenirken Selmina'nın daha beter bir durumda olduğundan habersiz bir halde ayaklarındaki yaralara pansuman yapmak için acı içinde banyoya doğru yürümeye başladı. Benim olacağını söylemiştim Selmina diyerek Selmina'ya doğru birkaç adım attı Erva. Sarımsı saçlarının yaymış olduğu gül kokusu her ne kadar midesini bulandırsa da aldırmadı. Mert'in kılığına girdiği bedeniyle o iğrenç planını yapmak üzere hiç vakit kaybetmeden harekete geçti. Mert sen buraya nasıl geldin? Çok kolay oldu. Kapının kilidini kırdım. Uyku ile uyanıklık arasında olan Selmina'nın vücuduna dokunmaya başlayan Erva, bundan nedensizce zevk almaya başladı ve işi daha da ileriye götürmeye karar verdi. Hiç beklemeden dumansız ateşten yaratılan bedenini Selmina'nın topraktan yaratılan bedeniyle birleştirdi. Selmina uyku ile uyanıklık arasında gördüğü Mert'in kendisini çektirdiği acının ızdırabını çekiyordu. Özel bölgesinde hissettiği acı tüm vücudunu esir almıştı. Ne olur yapma Mert, yapma diye sessizce mırıldandı. Sesinin çıktığından bile emin değildi. Kalkmak için çaba harcası da bir milim yerinden kımıldayamamıştı. Gözünden akan bir damla yaş saçların arasında kayboldu. Mert bunu kendisine nasıl yapabilmişti? Hani kendisini seviyordu. Seven bir erkek bunu sevdiği kadına nasıl yapardı? Sana seni sevdiğimi ve benim olacağını söylemiştim. Selmina ve sen bana inanmadın. Artık istesen de istemesen de sonsuza kadar benimsin. Allah belanı versin. Seni ömrüm boyunca affetmeyeceğim ve bana bu yaptığının cezasını çekeceksin. Erva Selmina'nın çektiği acıdan zevk alınca ona daha da çok acı çektirmek için kor gibi yanan ellerini boğazına götürüp sıkmaya başladı. Selmina boğazında hissettiği acıyla gözlerini sımsıkı kapatırken vücudu kasılıyor ve korkudan yaprak gibi titriyordu. Mert, canım acıyor ne olur yapma diye yalvarırken özel bölgesinde ve boğazında hissettiği acı dayanılmaz hale gelmişti. Ama en çok da yüreğindeki acıya dayanamıyordu. Ne olursa olsun kendisine bu kötülüğü yapan Mert'i hiçbir zaman affetmeyecekti. Selmina ile işi bitiren Erva, soluğu kesilen kadının yanında aldı. Kesilen kadın yeğeni Asmi ile minderde oturmuş çay içip sohbet ediyordu. Bugün Erva Selmina'ya öyle bir şey yaptı ki Selmina bir daha Mert'in yüzüne bakamayacak Asmin. Asmin zafer dolu bir gülümsemeyle halasına baktı. Hala şu büyüyü yeniden tekrar edelim. Hatta daha güçlüsünü yapalım. Mert bana yeniden aşık olsun. İki kadın kahkahalarla gülerken Erva ikisinin de ne kadar saçma sapan şeylerle uğraştığını düşünüyordu. Saçma sapan bir duygu için çok tehlikeli sularda yüzüyorlardı. Kesilen kadın gözlerini salonda gezdirirken birden gülümsedi. Ervah burada Asmin. Asmin halasının sözleriyle gözlerini merakla odada gezdirdi. Mert'e ve Selmina'ya ne yaptın Ervah? Büyüye gerek yok Asmin. Mert bundan sonra istese de istemese de sonsuza kadar senin olacak. Selmina bu geceden sonra Mert'in yüzünü görmek bile istemeyecek. Mert'in kılığına girip Selmina'ya tecavüz ettim. Tabii Mert'e de küçük bir ceza verdim. Neredeyse oyunumu bozacaktı. Karısı olarak yarın yanına gidip ilgilenerek ayaklarına pansuman yapman gerekebilir. Haklısın Elba. Yarın Mert'in benim yardımıma ihtiyacı olacak ve benim gidip onun yanında olmam gerekiyor değil mi? Aniden gözlerini halasının gözlerine dikti. Her şey yeni başlıyor hala. İkisini de daha çok çektireceğim. Benden bu kadar kolay kurtulamayacaklar. 3 ay sonra öğrencilerinin gözlerinin içi parıldıyordu. Hepsinin dudağında içten bir gülümseme vardı. Selmina için çocuklar dünyanın en masum varlıklarıydı. Öğretmenim, soğuk iyice bastırmadan evlerimize gidebilir miyiz? Tabii ki de çocuklar, çıkabilirsiniz, iyi tatiller. Günlerden cumaydı ve çocuklar sevinçle çantalarını toparlayarak öğretmenleri Selmina ile vedalaşıp evlerine doğru yola koyuldular. Selmina boş sınıfa bir göz atıp masanın üzerindeki eşyalarını toparlamaya başladı. Biraz daha geç kalırsa karanlığa kalacaktı. Araba babasında olduğu için yolda giderken zorlanabilirdi. Eşyalarını toplayıp çantasını eline aldı. Tam sınıf kapısını açacağı sırada kapının kendiliğinden açılmasıyla çığlık atıp bir iki adım geriye gitti. Ve ellerini hızla atan kalbinin üzerine koyup derin nefesler alarak sakinleşmeye çalıştı. Son zamanlarda kabusları iyice artmıştı ve evde de bu tarz olaylar yaşıyordu.
Dün gece çok kötü bir kabus görmüş, sabaha kadar uyuyamadığı için serseme dönmüştü. Amacım seni korkutmak değildi Sermina. Sadece okul çıkışında seni almaya gelmiştim. Sermina gelenin Erhan olduğunu gördüğünde derin bir nefes alıp verip rahatladı. Erhan, ödümü kopardın. Önceden geleceğine haber verebilirdin. Özür dilerim Sermina. Murat amcan yanına uğradım. Hava kötüleşmeye başladığı için benden seni okuldan almam için rica etti. Haklısın. Önceden arayıp haber vermeliydim. Büyük düşüncesizlik ettim, özür dilerim. Bir daha gelirken önceden haber verirsen çok mutlu olurum. Geldiğin için de teşekkür ederim. Benim için de iyi oldu. O kadar yolu yürümek zorunda kalmayacağım. Sermine ile Erhan uzun zamandır çok yakın arkadaş olmuşlardı. Ervah hedefine adım adım uzlaşmanın hazzını yaşarken Sermine'e ses olan bitenden haberi bile yoktu. Hazırsan çıkalım diyerek Sermine'nin belini kavrayan Erhan bu yakınlık çabalarının meyvesini almak üzereydi. Sermine her dokunuşunda titriyor, heyecanlanıyordu. Çok yakında tamamen kendisinin olacaktı. Birlikte okuldan çıkıp arabaya bindiler. Erhan arabayı sürerken radyoda açtığı şarkı arabadaki sessizliği bir bıçak gibi böldü. Akşama babamın siparişleri var. Güzel yemekler yapacağım. Bize yemeğe gelmek ister misin? Tabii, neden olmasın. İkisi sohbet ederken kısa sürede evlerinin olduğu mahalleye gelmişlerdi. Sermin araba durur durmaz teşekkür edip hızla arabadan indi ve evine doğru yürümeye başladı. Erhan ismiyle insan bedenine girmiş olan Erva, arabadan indikten sonra Sermin evine girene kadar onu izledi. Sonrasında sözlü evine girip esas bedenine geri döndü. Bugünlük bu kadar Erhancılık oynamak yeterdi. Aklına gelen fikirle Sermina'nın yanına giden Erva, tam arkasında durup ateş saçan gözleriyle Sermina'yı izlemeye başladı. Gün geçtikçe daha da çok yaklaşıyorum sana Sermina. Azrail'ine bu kadar yakın olman ne kadar da hoş. Sermina tencerelerde pişen yemeklerin tatlarını bir defa daha kontrol etti. Eline aldığı havucu rendelemeye başladı. Salata da neredeyse hazırdı. Çalan telefonuyla ellerini balkonun üzerindeki sarı bez ile aceleyle silip masanın üstüne duran telefonu eline aldı. Ekranda kendisini arayan isme baktı. Dicle arıyordu. Hayal ile gerçeklik arasında yaşadığı o olay sonrasında Dicle'nin suçu olmamasına rağmen ona da soğuk bir tavır almıştı. Çünkü Dicle demek Mert demekti. Ve Sermina hayatında Mert'e dair hiçbir şey istemiyordu. İçinden bir ses telefonu açmamasını söylerken daha fazla dayanamayıp derin bir nefes aldı ve ekrandaki yeşil tuşa basıp aramayı cevapladı. Efendim Dicle. Dicle odasında pencerenin kenarında oturduğu tekerlekli sandalyesinde avludaki abisini ve yanında ona bir şeyler anlatmaya çalışan Asmin'i izliyordu. Ne olduğunu anlamadan Sermina'nın kendisine aldığı soğuk tavırıyla derinden etkilenmişti Dicle. Kaç aydır yüz yüze görüşmemişlerdi bile. Sermina'nın hep bir bahanesi vardı. Okul açıldığından itibaren de okula ve yoğunluğunu bahane ediyordu. Sermina, neden böyle soğuk konuşuyorsun benimle? Ben senin arkadaşın değil miyim? Bir suç mu işledim bilmeden? Kalbini mi kırdım? Bu soru karşısında kalbi acısa da Sermina duygusuz bir ses tonuna takınarak Dicle'nin sorusunu yanıtladı. Sana abinin evinde bana göstermiş olduğun tavrı anlattım. Söylediğin sözleri söyledim. Mert bana karşı böyle duygular hissettiği sürece sizin eve gelemem. Benim için sen demek Mert demek. Bu nedenle seninle de konuşamam. Dicle buruk bir gülümsemeyle abisine baktı. Kaç aydır çektiği acı ve içinde olduğu durum canını yakıyordu. Abim çok üzülüyor Sermina. Abim beni ilgilendirmiyor Dicle. Başka bir konu yoksa kapatacağım. Dicle heyecandan boşta kalan elini sol göğsünün üzerine koydu. Gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı. Yok, aslında var. Yani sana nasıl anlasam bilmiyorum. Hani Nusaybin'in tepesinde mahsur kaldığımız gece bizi bir çoban kurtarmıştı ya. İşte o çobanı hiç görmememe rağmen günlerdir rüyalarıma girmeye başladı. Uyanınca rüyada ne yaşadığımı hatırlamıyorum ama onu gördüğümü hatırlıyorum. Selma duyduklarıyla gülmeye başlasa da bundan Dicle'nin haberi olmamıştı. Dicle'nin yanakları çoktan yanmaya başlarken Selmine Dicle'ye karşı soğuk bir tavırla konuşmaya devam etti. Dicle, bu konuları artık benimle konuşmanı istemiyorum. Dicle'nin gözleri duyduğu sözlerle dolmuştu. Selmine kendilerine bu kadar kırgın mıydı? Peki abisinin hislerinin bedelini neden kendi söylüyordu? Selmina, abim yüzünden benimle de mi konuşmayacaksın? Selmina'nın da gözleri dolmuştu. O da böyle olsun istemezdi ama mecburdu. Mert'ten ne kadar uzak kalırsa o kadar iyiydi. Evet, seninle konuşmayacağım Dicle. Kendine benden başka bir arkadaş bulsan iyi olur. Biz seninle artık eskisi gibi olamayız. Abim odama geliyor, kapatmak zorundayım ama şunu sakın unutma. Sen beni ne kadar silmiş olsan da ben seni silemem. Her zaman sana kapım açık. Selmina Dicle'nin sözlerine karşı hiçbir şey diyemedi. Ne diyebilirdi ki? Dicle'nin kalbinin iyiliğinin karşısında kendi yaptığı şey yüzünden vicdanı sızlıyordu. Sessizce telefonu kapatıp derin bir nefes verdikten sonra pişen yemeklerinin altını kapattı. Mutfak masasına sofrayı kurup koridordaki minik sobaya odun attı. Odasına girdiğinde telefondaki müzik listesinden Sezen Aksu'dan bir parça seçip açtı ve üzerine değiştirmeye başladı. Dolabından aldıklarını giyinirken aniden başının sağ tarafa giren şiddetli ağrı ile gözleri karardı. Bu ağrı o kadar berbat bir şeydi ki Selmina hem acıdan inliyor hem de yatağına doğru savsaklayarak yürüyordu.
Allah'ım ne oldu birden bana? Başım çok kötü. Midem de bulanmaya başladı, lanet olsun. Gücü tükenmeden kendini yatağa atan Selmina'nın göz kapakları yavaş yavaş kapanırken başını zorla sağ tarafına doğru çevirdi. Gözleri nedensizce aynaya kaydığında ayak tırnaklarında saç tellerine kadar bedenini bir titreme aldı. İçindeki korkuya ve çığlık atma isteğine karşı koyamasa da ne çığlık atacak ne de korkusunu bastıracak gücü kendinde bulamıyordu. Keslen kadın yeğeni Asmin ile birlikte üzüm şaraplarını içerken keyiften neredeyse köpek atacaklardı. Çok az kalmıştı. Bu gece Elbas Selmina'nın icabına bakacak, onu sonsuza kadar kimsenin bulamayacağı bir yere hapsedecekti. Bu kararı alan Asmin'in ta kendisiydi. Asmin Elvah'ın Selmina'lara yemeğe gideceğini öğrendiğinde çok sinirlenmiş ve bu gece her şeyin bitmesi için Elvah'a baskı yapmıştı. Bu ceza hem Asmin'e hem de hala deliler gibi sevdiği Mert'e büyük bir ders olacaktı. Ömürleri boyunca birbirlerinden ayrı yaşayacaklar ve Mert sonsuza kadar kendisinin olacaktı. İşin içine katmadıkları çok şey vardı ama en büyüğü Allah'ın kudreti ve adaletiydi. Ondan başka kimse kaderi değiştiremezdi. Peki Selmina ve Mert'in karanlıktaki kaderi değişebilecek miydi? 3 gün sonra karanlık aydınlığa kavuşmak için sabırla zamanını beklerken Dicle ellerini açmış Allah'a dua ediyordu. 3 gündür arkadaşı Selmina'dan haber alamıyorlardı. Birdenbire ortadan kaybolmuştu. Bu durum yüreğini o kadar çok yakıyordu ki kimseye acısı anlatamıyordu. Saçlarının telleri yazmasından ufak ufak sızarken yaşlı gözleri ayın ışığında parıldıyordu. Allah'ım ne olur Selmina'nın başına kötü bir şey gelmeden bulunsun. Sen bize yol göster. Bize yardım edecek birisini çıkar karşımıza. Dicle tüm kalbiyle duasını ederken üzerine çöken ağırlık ile kapadı gözlerini. Abisine uyuyacağına dair söz vermişti. Gözünden bir damla yaş yastığına damlarken abisinin o çırpınışlara gelmişti gözünün önünde. Jandarmalarla kaç gündür aramalara katılıyor, eve bile doğru düzgün gelmiyordu. Perişan olmuştu. İçinden dua etmeye devam ederken bilmiyordu ki Allah onu hiç beklemediği bir şekilde ödüllendirecekti. Çobancan, Nusaybin tepesindeki bir düzlükte uzanırken koyunlarının ve koçlarının sesleri kulağının ninni gibi geliyordu. Rüyasında gördüğü ve cinlerin kendisine verdiği bilgilerden sonra artık harekete geçme vaktinin geldiğini anlamıştı. Terli yüzünü topraklanmış mendiliyle silip zar zor da olsa yattığı yerden doğruldu. Dicle, Dicle. Hipnoz olmuş gibi Dicle'nin ismini söylüyor, aklına onun ceylan gözleri geldikçe yüzünde acı bir tebessüm oluşuyordu. Sana yürüyememen için hangi büyü yaptıklarını, annem, babam ve abinin hangi büyüyle etki altına aldıklarını ve bunları kimin yaptığını her şeyi öğrendim. Selmina'ya ne yaptıklarını ve nerede olduğunu öğrendim. Yardım isteyen çaresiz sesini duydum. Geliyorum Dicle'm, geliyorum. Çobancan etrafına temkinle bakışlar atarak yapacakları ayinde gerekli olan tüm malzemeleri gizli yerinden çıkarıp atının yularına diktiği büyük çantaya doldurmaya başlarken bir an önce buradan gitmek ve Dicle'nin yanında olmak istiyordu. Selamun aleyküm Can. Ekber Can'ın en güvendiği ve kabilesinin başında olan ciniydi. Ve aleyküm selam Ekber. Buralar size emanet. Ben Dicle'lerin yanına gidiyorum. Bir defa çok güçlü Ercan. Selmina'yı lanetli ve kafir cinlerin yaşadığı bir cin köyüne hapsetmiş Erbaa. Ne yaparsak yapalım onu oradan kurtaramayız. Buna gücümüz yetmez. Can duyduklarıyla umutsuzluğa kapılsa da asla pes etmeyecekti. Gerekirse canını verecek, yine de o masum ve yardıma muhtaç insanlara yardım edecekti. Selmina'dan başka haber var mı? O köy birçok kafir kabileden kötü. Gaddar cinler yaşıyor. Şeytanın yuvası orası. Başına kötü bir şey mutlaka gelecek. Onu oradan kurtaramayız. Can gerekli tüm eşyalarını çantasına koyduktan sonra çantanın ağzını sıkı sıkıya kapadı ve bir hamlede atının üzerine bindi. Dediğim gibi kabile ve buralar sana emanet. Eğer adını 3 defa söylersen bil ki size ihtiyacım var. O zaman yardımıma gelirsiniz. Ekber üzgün gözlerle Can'a bakarken Can son defa arkasına dönüp koyun ve keçi kılığına girmiş cin kabilesine baktı. Hakkınızı helal edin. Tüm cin kabilesi hep birazdan helal olsun diye bağırdılar. Dışarıdan birisi bu sahneyi görse sadece keçilerin ve koyunların melediğini sanırdı. Ama gerçek çok başkaydı. İblis ve evlatları sana her zaman zarar verebilir. Dikkatli ol. Allah yar ve yardımcın olsun. Can, Cine Ekber'e son bir bakış atıp atının yollarını çektikten sonra atı hızla Gırvanas Cin tepesinden yol almaya başladı. İçinde ne bir korku vardı ne de başka bir duygu. Tek temennisi Dicle'yi ve Selmina'yı bu belalardan kurtarmaktı. Bunu tek başına değil, rüyasında gördüğü Doktor Hakan ile yapacaktı. Geceleri insanlar neden korkabilir, bilir misin? Çünkü geceleri karanlığın evlatları hep yanımızda olurlar ve bizi tuzağa düşürmek için var güçleriyle çalışırlar. Onlardan korkarak değil, dua okuyarak kurtulabilirsin ve korunmak için Felak, Nas ve Ayet-el Kürsü dualarını okumalısın. Mert telefonunda internete girip paranormal konularda bilgi veren bir sitenin yazdığı bilgileri okuyordu. En alt taraftaki dualara gözü kaydığında içinden bir ses bu duaları okuması gerektiğini söylüyordu. Ve Mert fısıltıyla duaları okumaya başladı.
Felak ve Nas suresiydi bunlar. Mert bunları okumaya devam ettikçe içinde gizli kalmış bir güç açığa çıkmaya başladı. Ekber Can'dan daha güçlü olan efendilerinden aldığı izin ile gizlice bu gece Mert'in içine girecekti. Ona, Çoban Can'a ve Doktor Hakan'a gizlice yardım edecekti. Bunu gerçekleştirebilmesi için Mert'in gönül kapılarını imanla sonuna kadar açması gerekiyordu. Felak ve Nas suresini okuduktan sonra Ayetel Kürsü'yü de okumuştu. Mert iyice kendinden geçmiş, duaları okurken bu defada kendisinin hiç duymadığı ve bilmediği o duaları okumaya başladı. Bu duaları okutan ise Ekber'den başkası değildi. Esselamu ekrem ma beyne. Dilahim bi kelleyu. Silahim şerri ya Allah. İnsanül ikra bi şeyin. Vellehu mekva beyna kehun rahis. Mert'in vücuduna zangır zangır titremeye başlarken Ekber tam vaktinde Mert'in üçüncü gözünden içeriye girmiş ve birkaç dakika sonrasında onu sakinleştirmeye başarmıştı. Mert'in beynini ve duygu kontrollerini ele geçirdikten sonra bu gece olacakları sakince beklemeye başladı. Saat epey ilerlemişti. Ay geceyi daha çok aydınlatırken Selmina pislik ve harabe dolu bir evde açtı gözlerini. Korkudan aklını kaçırmamak için kendisiyle büyük bir mücadele veriyordu. Çünkü karşısında elleri ve ayakları ters bir sürü mutasyona uğramış gibi duran korkunç yüzlü insanlar duruyordu. Bunların insan olduğundan bile şüpheliydi. Aklında ise tek bir soru vardı. Burası neresiydi ve nasıl gelmişti? Allah'ım sen yardım et ne olur. İçinden söylediği bir dua evin içindeki tüm kafir cinleri huzursuzlandırmaya başladı. Her birini Sermina'ya yapmaya planladıkları işkenceler o duayı okumaya devam ettikçe iyice vahşileşiyordu. Gözlerini odada dolaşan Sermina kıpkırmızı bir ışığın kırık pencereden içeriye sızdığını gördü. Başını biraz aşağıya indirdiğinde gördükleriyle dili resmen tutulmuştu. Karşısında duran ayın her yanından kanlar akıyordu. İnce derisinden damarları gözüken, kusmuk yeşili rengindeki ten rengi, kapkara gözleri ve ters iskelet gibi duran vücuduyla korkunç bir görünüme sahip olan bir cin, Sermina'ya doğru yaklaştı. Bu ona küçümser bakışlar attı. Bir gün siz pis çamurdan yaratılan insanoğlunu yeneceğiz. Bir zaman gelecek ve o çok sevdiğiniz Tanrınız sizi insanları cennet denilerek kandırılan ve esası cehennem olan yere yollayacak. Hepiniz bizim gibi cayır cayır yanacaksınız. Hepiniz Tanrı'nın yalanına inanan mahluklarsınız. Selmina'nın nefesi gitgide darlanırken bu sözleri söyleyen cin sinirlenerek üzerine doğru yürüyüp yaralarla dolu uzun tırnaklı ellerinden birini Selmina'nın saçlarının içinden geçirip tırnaklarını saç derisine sapladı. Acıdan gözlerinden yaşlar akan Sermina ne kadar çok çığlık atsa da boşunaydı. Onu kimse duyamazdı. Allah rızası için bırakın beni. O her Allah deyişinde kafir cinler daha da çok sinirleniyordu. Ervah ise bir köşede gizlice saklanıp keyifli olup biteni izliyordu. Seni gelsin de kurtarsın Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sen bana yardım et. Tüm cinler sanki Sermina'nın bu duasını bekliyormuş gibi birden üzerine atlayıp onu dövmeye ve ruhuna işkence etmeye başladılar. Sermina'nın bedeni cinlerin tenine her değişinde yavaş yavaş eriyordu. Cinlerin bedenine her değdiğinde tenini kezzap gibi yakıyordu. Belki de canlı canlı yansa da bu kadar canı acımazdı. Bembeyaz elbisesi artık kendi kanının lekeleriyle doluydu. Kan kokusu cinleri daha da iştahlandırmıştı. Şimdi daha da kudurmuş, kontrolden çıkmışlardı. Ervah Serena'dan duyduğu çığlık sesleriyle daha da haz alıyor, daha çok güçleniyordu. Asmine yaptıklarının bedelini ödüyorsun Sermina. Bu daha senin için bir başlangıç. Bu kapan köyünden asla kurtulamazsın. Ve Ervah belki de ilk defa haklıydı. Çünkü kapan köyünde denilirdi ki bir giren buradan asla çıkamaz. Eğer ki bunu başarırsa tırsımlı lanet asla peşini bırakmaz. Atının yularını sıkıca tutan çobancam atını son suret Doktor Hakan evine doğru sürmeye devam etti. Köye geldiğinde ise evi cinlerinin yardımıyla hemen buldu. Atından hızla inip nefes nefese kapıyı yumruklayarak çalmaya başladı. Birkaç çalışın ardından Doktor Hakan kapıyı uykusuz gözlerle açtı. Karşısındaki kişiyi merakla incelerken bir yandan da neden geldiğini anlamaya çalıştı. Hayırlı geceler doktor. Hayırlı geceler. Hastanız mı var? Ben hemen hazırlanıp geliyorum. Tam Hakan hazırlanmak için gidecekken Can hızla kolundan tutup onu durdurdu. Doktor Hakan'ın gözlerinin içine bembeyaz olmuş gözleriyle bakarak konuşmaya başladı. Bu olay Doktor Hakan için sıradan normal bir olay gibi Can'dan hiç korkmamıştı ve hüddam olduğunu anlamıştı. Seninle karanlığın evlatlarıyla savaşacağız doktor. Selmina ve Dicle'yi kurtarmamız gerekiyor. Bu karanlık savaşa hazır mısın?